Dostlar selamünaleyküm. Dün gece İran Katar'daki ABD üssünü hedef aldı. 6 balistik füze fırlattılar ve bana hani İran ABD'ye karşı aksiyona geçemezdi ne oldu şeklinde yorumlar geldi. İşte bugün o ne olduğu konuşuyoruz. Ne oldu da İran bunu yapabildi? Son 24 saatte kim ne kazandı? Ve son 24 saatte İran tarihin en büyük rezilliğini nasıl yaşadı? Bugün bu soruları cevaplıyoruz. Ama başlamadan kısa bir hatırlatma yapayım. Bu tarz içerikleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ama İran'ın İsrail'le savaştığını düşünenler için yaptığım bir çağrı değil bu. Onlar abone olmasınlar. Zaten abone olsalar da burada konuştuklarımızı anlamazlar. Boşuna kıymetli vakitleri heba olmasın. Öyle bir 24 saat yaşadık ki burada olanları İran değil de Türkiye yapsaydı Allah biliyor ya utancımdan yerin dibine girerdim ve herhalde sosyal medya hesaplarımı falan kapatırdım ya da konu değiştirirdim. Çünkü konuşacak tek kelimem kalmazdı. İran kendini öyle rezil etti. Ama buna rağmen ilginç şekilde İran vatandaşlarının bir kısmı Tahran'da kutlamalara çıktı. Türkiye'de de İran aşığı tipler gördünüz mü nasıl ABD'ye balistik füze saldırısında bulundular. Bunu yapabilen tek Müslüman ülke İran, helal olsun ulan alkış falan diye coşmuştu. Gerçekten akıl tutulması demek o kadar yetersiz kalıyor ki bir şey diyesim gelmedi. Peki dün ne oldu? Hızlıca bu rezilliği konuşalım ve tiyatronun perdesini kapatalım. İran-İsrail arasındaki tiyatro bitti. Öncelikle bir şey hatırlatmakta da fayda var. Bakın ben analist olduğum iddiasında falan video hazırlamıyorum. Hiçbir konuda uzman olmak gibi bir iddiam da yok. Ben sadece savunma sanayisini ve dış politika gibi sevdiğim alanlarda sürekli okumalar yapıyorum. Burada araştırmayı seviyorum ve bunların sonucunda ne gördüysem onları anlatıyorum size. Neyin olabileceğini düşünüyorsam da bunu sizlere söylüyorum. Genelde tutuyor çünkü aslında birçok şey her zaman gözümüzün önünde oluyor. Bunu yeter ki partizanca yaklaşmadan görmek isteyelim. İran konusunda da durum aynıydı. ABD İran'ın nükleer tesislerini vurduğunda Türkiye'de medya işte kıyametin fitili ateşlendi, 3. Dünya Savaşı başlıyor filan gibi yorumlar yapmaya başladılar. Bana da genellikle böyle yorumlar geliyordu. Ama ben size o gün dedim ki ABD'nin bu saldırısı savaşın bitişi anlamına geliyor. Yani İran'dan kayda değer bir karşılık beklemeyin. Çünkü olmayacak. İran iki şeyden birini yapacak. Ya İsrail'in şehirlerini bir kereliğine çok büyük bir balistik füze saldırısıyla vuracak ki burada vereceği zararın büyüklüğünü kastetmedim. Çok sayıda balistik füze kullanacak olmasını kastettim. Ya da ABD'nin çevredeki askeri üslerinden birine göstermelik bir balistik füze saldırısı yapacak. Kimsenin burnu kanamayacak. ABD istediğimi aldım diyecek. İsrail hedef tamamlandı diyecek. İran'da gördünüz ABD'nin üstünü nasıl vurdum diyecek ve konu kapanacak. Video hala duruyor. İsteyen açıp izleyebilir. Tabii ben işin açığı bu saldırıyı Irak'taki ABD üssüne bekliyordum. Ama hiç tahmin etmediğim bir yere füze atıldı. O da Katar'daki askeri üsse. Dün gece Katar'ın başkenti Doha'da patlama sesleri duyuldu. Arka arkaya şehrin semalarında patlamalar yaşandı. Füzelerin hiçbiri yere düşmedi. Havada imha edildi. Ve İran 6 balistik füzeyle ABD'nin askeri üssüne saldırı düzenlediğini açıkladı. O da ABD'nin yaptığı saldırıya misilleme olarak yapılmış filan. Ben de aynı dakikalarda video yayınlamıştım. Onun altına da yorumlar gelmeye başladı. Gördün mü? Hani vuramazdı? Bir de analistim diye geziyorsun filan diye yazan tipler de oluştu. Bu adamlar bana rüzgar yapmanın da derdindeler. Bunu biliyorum ama esas mesele o değil. Esas mesele bu adamların gerçekten İran'a inanacak kadar cahil oluşu. Cehalet benim için bir çeşit engel durumudur. O yüzden isimlerini falan burada ifşa edip paylaşımlarını gösterip hiçbiriyle dalga geçmeyeceğim. Ama tahminimin dışında bir şey olmadı. Düşünün ki öyle rezil bir olay ki Trump çıktı ve İran'a teşekkür etti. Tekrar ediyorum. İran ABD askeri üssünü vurdu, sözde vurdu. Tahran'da kutlamalar yapıldı. Türkiye'de İran'ın enikleri coştular ve ardından vurulan askeri üssün sahibi olan ülkenin başkanı vuran İran'a teşekkür etti. Neden? Çünkü saldırıyı yapmadan önce ABD'ye haber vermişlerdi. Biz sembolik bir saldırı yapmak zorundayız. O yüzden şu saatte şu askeri üste balistik füzelerle saldıracağız. Hazır olun diye önceden haber verdiler. Şimdi diyebilirsiniz ki ABD başkanının sözüyle mi buna inanacağız? O elbette öyle diyecek. Rezilliğini bastırmaya çalışıyor. Bunu diyenler bile çıkacaktır ama sağlamasını şöyle yapabiliriz. 1. İran bu açıklamanın aksini iddia etmedi. 2. Daha da ötesi İranlı yetkililer yani kendileri de olayın dost ve kardeş Katar'la bir alakası yok. Bu sadece sembolik bir saldırıydı diye açıklama yaptılar. 3. Ben de şunu iddia edeyim. Balistik füzeyi atacakları askeri üssü bile muhtemelen Amerika bildirdi bunlara. Yani Pentagon'la görüştüler. Nereye atalım? Atmak zorundayız dediler. Pentagon da o zaman Katar'a atın diye karşılık verdi. Neden bunu düşünüyorum? Çünkü Katar'daki askeri üs tam bir hafta önce boşaltılmaya başlandı. Birkaç gün önce tamamen boşaltılmıştı. Yani buraya bir saldırı için hazırlık yapılmıştı. Ve ABD İran'dan buraya yapmasını istedi. Çünkü buradaki hava savunma gücü Irak'takinden çok daha büyük. Haliyle burada hata payı yok. Tamam o zaman
zaman dediler yani madem oynamak istiyorsun gel burada bizim bahçede oyna. Gece yaşanan şey tamamen buydu. Tabi İrancılar gururla yaşananları anlatmaya devam edeceklerdir. Ama boş verin. İyi davranın onlara. Anlatsın dursunlar. Mutlu olsunlar. Peki sonrasında ne yaşandı? Sonrası işte tiyatronun bitişiydi. Zaten Katar'daki ABD üstüne yapılan balistik füze saldırısının hemen sonrasında Trump tamam işte yeter oynadınız bitti artık ateşkes bütün dünyaya hayırlı olsun filan gibi açıklamalar yaptı. Ve ateşkesi ilan etti. Sanki iki ülke arasında arabulucu gibi davrandı. Düşünün ABD İran'ın nükleer tesislerini vurdu. İsrail'in yanında fiili anlamda savaşa girdi ve dün gece ikisi arasında arabuluculuğu da o yaptı. Böyle bir rezillik. Neyse ABD ateşkesi açıklayınca İran hemen bir cevap verdi. Hayır bize ateşkes için herhangi bir resmi başvuru gelmedi ve ateşkes için gerekli ortamın, gerekli koşulların olduğuna da inanmıyoruz dediler. Sonra yine karşılıklı saldırılar başladı. Hani tiyatronun kapanış seansı diyelim buna. Ve bu kapanış seansında İsrail yine alacağını aldı. Tahran'ı ateşkesin devreye girmesinden hemen önce yoğun şekilde bombaladılar. Ve bu bombardıman sonucunda bir nükleer fizikçiyi daha öldürdüler. Ardından İran İsrail'e yine zayıf bir balistik füze saldırısı yaptı. Ve sonra ateşkes başladı. Ateşkes ben bu videoyu hazırlarken yani sabah saatlerinde devreye girmişti. Sonradan illaki gün içinde ihlal edilecektir. Belki 1-2 gün daha ihlal edilir. Ama sonrasında İran'ın ateşkese bağlı kalacağına dair hiçbir şüphe yok. İsrail'in canı ihlal etmek isterse devam edecektir. Bunu yapacaktır. Çünkü biliyor ki sonrasında yine tamam ya vazgeçtim imzalayalım dediğinde İran hiçbir şey olmamış gibi tamam deyip gelecek. Yani kısacası dün gece çok ciddi bir tiyatro izledik. Yani yazılan oyun Shakespeare'i falan kıskandırır diyeceğim ama onu da diyesim gelmiyor. Aslında yazılan oyun çok çocukçaydı. Sadece İrancılar gayet mutlu oldular. Peki sonuç ne? Yani bu hemen hemen 10 günlük çatışmanın sonucu ne oldu? Aslında koca bir hiç. İran göstermelik saldırılarla kendini kurtarmaya çalıştı. İran rejimi ülke içinde gittikçe zayıflıyordu ve toparladılar. Artık İran rejimi bir süre daha ayakta kalır. Hatırlarsınız Trump İran'da rejim değişikliğinden filan bahsederken yine geçen haftaki bir videoda demiştim ki tamamen yalan konuşuyorlar. İran'daki rejim değişikliğini ne ABD ister ne de Çin ne de İsrail. Hani bu Avrasya'ya hakimiyetin önemini konuştuğumuz videoydu. Geriye dönüp onu da izleyebilirsiniz. Şimdi geldiğimiz noktada Trump hayır kesinlikle İran'da bir rejim değişikliği talebimiz yok diye açıklama yaptı. Yani İran rejimi hem dışarıda hem içeride kendini biraz sağlama aldı. İsrail için de çok faydalı bir kamp dönemiydi bu. Çatışmaya başladılar. İsrail'in şehirleri ilk defa vuruldu. Ve Gazze'de tarihin gördüğü en vahşi katliamları yapan İsrail bir anda mazlum oynamaya başladı. İsrail'e cephe almış olan batılı devletler bile İran'ın karşısında oldukları için İsrail'in yanında konumlanmaya başladılar. Yani İsrail hükümeti de ciddi bir meşruiyet elde etti. Bir de biliyorsunuz bu olaylardan hemen önce dünyanın dört bir yanında İsrail'e karşı sivil hareketler başlamıştı. Önce bir gemi Gazze'ye girmeye çalıştı. Sonra Cezayir'den büyük bir kalabalık konvoy Mısır'a yürüdü. Türkiye'den filan da bir sürü katılan oldu. Yani ciddi bir fırtına başlamıştı. İşte bu çatışmalar o fırtınayı da unutturdu. Tamam da ABD'nin buradan çıkarı ne derseniz Trump hiç alakası olmayan bir savaşta yine ne yaptı etti en büyük kazanan haline geldi. ABD savaşı bitiren taraf oldu. Trump Yahudi lobisine güven tazeledi. Yani Trump, Netanyahu ve İran rejimi bu savaşın kazananları oldu. Böylece tiyatro sona erdi. Bundan sonra ateşkes bozulur mu? Dediğim gibi İsrail bozulmasını isterse bozulur. Ama ufak tefek ihlaller dışında çok bir şey yaşanacağını da zannetmiyorum. Önümüzdeki günlerde gittikçe azalacaktır bu ihlallerde. Çünkü dediğim gibi herkes istediğini aldı. Olan yine dalga geçtikleri bizim İrancı tayfayı oldu. Onlar da hak ediyorlar abi boş verin. Allah'a emanet olun.